Şimdi arkadaşlar trend listesinde bir numara ama bir parça neden bir numara olur? Şimdi trend listesinde bugüne kadar birçok YouTube'da bir numara gördük. Fakat bu bir numaraların bazılarının yani şöyle YouTube'un algoritma mantığı bir şeyin çok izlenmesi üzerine, çok paylaşılması, çok beğenilmesi üzerine kurgulu bir şey. Ve YouTube'da aslında beğenilen şeyler de stabil şeyler değil. Yani kitle her zaman aynı şeyleri beğenerek izlemiyor. Yani atıyorum sizin hiç hoşunuza gitmeyen bir şey de bir numara olabiliyor. Veya işte çok yapımı belki çok kolay olan bir şey de bir numara olabiliyor. Yani çok bir seçiciliğiniz yok bu şeyde. Genel beğeniye göre hareket ediyor. Ama uzun zamandır hani hem yapılan işin kalitesi hem yapılan işin aranjmanı ve büyük sürpriz şekilde bir rap parçanın sadece trendde bir numara olması değil, bir müzisyenin bakış açısından da, bir şan hocasının bir bakış açısından da, bir aranjörün bakış açısından da çok başarılı bir şekilde bir numara olması uzun süredir görülmemişti. Benim kendi açımdan, bakış açımdan gerçekten görülmemişti. O bakımdan özel bir parça. Birçok kişiye konuşacağım. Başlamadan da bu kadar konuşmak istemiyorum. Biraz başlayalım, konuşa konuşa gidelim. Boş siyah ekrana konuşan adam. Parçanın içine gidiyorum. Benim klibi izlemeyeceğiz. Ben genel içerik olarak klibin içeriğinden bahsetmeyeceğim. Yani çünkü sonuçta burada ben ses analizi başlığında bir şeyler yazıyorum. İşte klipte şu var, şunları anlatıyor, şu hikayeler anlatıyor, şu konu anlatıyor, şunları anlatıyor. Bunlar zaten sizlerin de takdirinde içerikler, hani insani şeyleri, yaşadığımız toplumdaki veya bütün dünyadaki yaşanan birçok şeyi anlatan bir hikaye. Genel olarak şöyle sadece bakarsam müthiş bir video klip. Efsane bir video klip. Gerçekten olağanüstü güzel. Şimdi bir başlayalım. Başlayalım. Şimdi ilk önce Fuat Ergin çıkıyor. Fuat Ergin kanalda birçok buradaki rapçinin analizlerini ben tekli yaptım. Tom Dominor üzerine yapılmış. Cengiz Han zamanı akan nehirde karara gidiyor Fuat Ergin. Buyurun. Fuat Ergin bir bariton. Yani neden bir numara olduğunu beğendiğimi anlatacağım size. Cengiz Han zamanı mi bemol do. Karara yakın. Peki. Fuat Ergin şov yapıyor. Bu açık söylemek lazım. Tertemiz, tamamen karara yakın, karanlık bir okuma. Fabrika bacası gene mi bemol do. Hep karara yakın hareketler. Müthiş. Hayvan kadar olmadı bir şey. Tam bir melodik yapıda yapılmış bir iş. Çok ilginç şekilde Şanışer'in bir önceki parçası, yani geçenlerde gönderdiğiniz parçası, en son yaptığı parça atonaldi. Şanışer baştan sona atonal bir okumada bulunuyordu. Fakat öyle bir iş yapılmış ki bunun tamamını da Şanışer'in aranje ettiğini öğrendim. Tamamen tonal. Devam edelim. Şimdi ikinci sırada Ados geliyor. Ados'la ilgili analiz yaptık mı Özgün? Kanalda yapmıştık diye hatırlıyorum sanki ama. Yaptık diye hatırlıyorum değil mi? Ya vardı hocam. Var. Bir collaboration vardı galiba. Vardı. Abi yapma. Atma şu izmaritini denize. Geri alamazsın. Gelir o pisliğini attığın denize hasret kalırsın. Bakamazsın. Şimdi girişteki tondan çok daha yukarı bir yere kaydı. Ama yarı atonal aslında. Yani didaktik bir okuma var. Size hikaye anlatan bir okuma tarzı var Ados'ta. O atonal okuma aslında birazcık gerilimi de yaratıyor. Çünkü hani bunun gibi müzik var arkada değil mi? Böyle bir melodi var altta Dominik. Ve bu tonun dışında bu kadar atonal okuyarak, yani belli bir noktaya, biraz önceki Fuat Ergin gibi karar bir noktaya bağlı kalmadığı için biraz daha gerilimli, bu tonların içinde tam tutmayan bir yapı.
biraz kulakta tınlarken böyle rahatsız edici de tınlar ama zaten hikayeleri biraz öyle. Gibi aziz olsun ülkem, onun can damarlarına bu zehri vermeyin. Şimdi Domino üzerinde okuma. Daha önce Şanışer'in birçok okumasından tenoral karakter olduğunu bunu duyuyorduk. Sesinin içinde ototune kullanıyor. Hafif bir ototune var ama temiz geliyor her şey. Yani sesini böyle tamamen bozarak, yok ederek, yıpratarak değil tabii ki. Fark etmezler. Son diyeze kadar çıkar. Dominör devam ediyor. Geçelim. Görüyorsun böyle la la. Buradan ototune'lar var. Biraz zaten bu ototune dayandığı zaman biraz da nasıl diyeyim, daha böyle keskin bir ses oluşuyor aranjenin içinde ve çok net algılanıyor. Çok net duyuluyor tizleri de. Daha parlak oluyor. Belki o nedenle daha fazla kullanıyor. Şimdi üçüncü okuyan kim? Burada tabi bu sıralamaya göre yazılmamış galiba değil mi çocuklar? Acaba sıralama tam ne? Peki. Hocam. Evet. Ben size şey atabilirim. Bana bir sıralama atsana WhatsApp'tan çok hızlı bir şekilde. Rap'in sesi az geliyormuş. Tamam, açayım biraz çocuklar. Biraz daha açayım. Bana bir sıralamayı at Özgün, ben de ona göre gideyim. Çünkü mesela ilk defa karşılaştığım bir okuyucu. Politik büyüdüm, hiç oy vermedim. Kafamı tatile gezmeye borca. Tamam, işte bu Şanışer'in bir önceki parçasındaki yapı. Atonal bir okuma daha karşınızda. Ama parça çok geniş. Hemen bitmiyor yani. Hayki. Doğru mu sıradaki o zaman? Tamam, devam. Adalet öldü. Ucu bana dokunana dek sustum ve ortak oldum. Yani sıralama bu mu? Peki. Beni buldum bu hocam. Hayır, bu sıralama değil. Yani şu an gördüğümüz kişi Hayki değil. Hayki'nin yüzünü tanıyoruz. Şeyden bakabilirsiniz hocam. Partlar gelirken başta yazıyor ya. Hukuk, adalet vesaire. Yok, buralarda yazmıyor. Burada yazmıyor partlarda. Şanışer olduğunu söylüyorlar. Tamam, şimdi işte o chatten ilgilenelim Özgün. Siz chatten yakalayın. Kim diyor Elif'ciğim? Tamam. Hocam Şanışer'in kendi seslendirdiğini söylüyorlar arkadan ama. Borca yordum, adalet öldü. Ha, şu an gördüğümüz Şanışer'in kendisi. Ya o zaman doğru bir noktadayız. Çünkü onun, ben dinlerken sürekli aklıma şu geliyor. Ya onun okuyuşuna çok benzer bir stil diye düşünüyordum çünkü. Ucu bana dokunana dek sustum ve ortak oldum. Şimdi tweet atmaya bile çekiniyorum. Kendi ülkemin polisinden. Atonal. Ton dışı gene. Tamamen şiir okur gibi. Üzgünüm ama senin eserin ülkedeki umutsuz nesil. Senin eserin bu mutsuz kesim ve bu kurşun sesi. Sebebi nedir bilmeden hapiste çürüyen o suçsuz sefil. Beşinciye doğru gitmiş ama genel olarak ne olursa olsun Şanışer pek çok parçasının içinde çok tonal okumuyor. Özellikle rap kısımları girdiği zaman çok böyle bugünün trap'ine benzer yapılarda sesi belli notalara yerleştirerek pek okumamayı tercih ediyor. Biraz dağınık, serbest, daha çok söz üzerine çalışarak okuyor. Senin eserin bu korkunç resim, bu yorgun sesim. Fakirin vergisiyle yatana katına katı. Geçelim. Elinde üçüncü dalga karton bardak. Yaklaşık burada 5. seste duruyor yalnız. Dominörün 5. sesi sol üzerine geliyor. Genel olarak bakarsak başladığımız nota karar sesiydi. Sonra bir sonraki Ados'ta yaklaşık üçlülere doğru yol aldı ama tam hala kendini belli etmedi. Sonra bir nakarat geldi. Şimdi Şanışer'in kendi geldi. Beşliğe doğru yolculuk. Tam bir tizlik bulduk mu? Hayır. Gene orta tonlardayız. Çok back vokaller de var seslerin içinde. Gördüğünüz gibi tamamen okuması artık şiirsel şu anda. Yani konuşuyor. Hakimin adı neydi unuttum. Şimdi başına bir şey gelse şehrin hukukunu. Bir gece haksızca alsalar içeri seni, bunu haber yapacak gazeteci bile bulamazsın. Evet. Yere hapiste geçen yıllar. Bir nakarat geldi. Gazeteci bile bulamazsın. Hepsi tutuklu. Salınan katillerin o. Salınan katillerin sol diyez peste geldi bir anda oktav aşağı. Canlar geri gelmeyecekler. Haksız yere hapiste geçen yıllar. Geri gelmeyecekler. Sen sustun. Ses etmediğinden beni.
İlginç. Burada resmen farklı. Diler tepen haklarını elinden aldılar ve güzellikle geri vermeyecekler. Adalet sözde mi? Evet, şimdi Hayki gelen beşlisinin oktavına gitti şu anda. Genel olarak Şanışer'in durduğu yerin tam bir oktav üstünde giriyor. Güzellikle geri vermeyecekler. Adalet. Adalet sözde mülkün temeli. Tıkamış kulağını duymaz ne dediğini. Adeti töresi geleneği söyle. Giden kötüydü de geleneği. Bu medeni bizi yemiyorken seni kürkünü bil. Çok genişlemeye çok müsait. Dominör ton üzerinde hafif de böyle melodik, dramik. Sizin polisiniz silahını çekip küpe gündüz ortalıkta vuramaz dilediğini. Medya, basın, hukuk, asker hepsi sizin için çalışırken aslan güneş bile Yarım oktava da gidiyor. Doğu karar sesini. Hayki iyi bir tenordu. Hafif ototune kullanılmış gene. Silahımız kim? Bu çektiğimiz bizim günahımız değil. Planımız iyi. Ben bilmem. Hafif. Ben bunun inananı kim ama bilirim gel. Silahımız değil. Geçiyorum. Server Uraz geliyor şimdi. Server Uraz'da yapı olarak daha bariton bir renkti zaten daha önceden. Ben sesim. Karar seste oktav. Hatta oktav dediği pes karar seste duruyor. Onda da hafif ototune var. Yani o kadar dengeli kullanılmış bir ototune var ki o nedenle zaten bu parçanın tamamında aranjman mantığı muhteşem. Yani olağanüstü başarılı. Şu ana kadar hani rap dünyasının getirdiği efendim işte fazla ototune ya burada şu var dediğimiz bütün her şeyi o kadar güzel harmanlamış ki her şey mükemmel duyuluyor. Yani zaten bunlar hepsi üst sınıf rapçiler. Çok çok iyi rapçiler. Çok çok iyi okuyucular senelerden biri. Ama bir de bunları güncel sound'un içinde bir yere de ve dengeli bir yere de yerleştirdiğin zaman tabii tadından yenmeyecek muhteşem bir şey çıkıyor ortaya. Ya bir de bence inanılmazlık biraz sonra başlayacak. 4 dakika 20 saniye olmuş. Ne zaman geçtiğini anlamadınız ve 14 dakika 54 saniyelik bir iş yapmak çok zordur ya. Yani 14 dakika 54 saniye bir şey dinletmek karşı tarafa hakikaten olağanüstü bir kompozisyon gerektiriyor. Seneler önce bilgisayar oyunu müzikleri yapardım ve o yaptığım müziklerde 10 dakikalık 12 dakikalık temalar yapmam gerekirdi. Yani 3 dakikalık bir ana tema bulursun da onun üzerinde sürekli aynı şeyi devam ettirirsin. 14 dakikaya bunu yaymak, yani onu 14 dakika seyirciye izletmek iştir yani. Defalarca kurgulayacaksın, baştan sona 1000 kere dinleyeceksin. Nasıl uyumlu oluyor mu? Kim kimin ardına geldiği zaman çok iyi bir senkron çıkıyor. Yani birbiriyle hiç alakasız sesler. Şu an mesela bir tane Şanışer ve Hayki dışında tenorlar yok. Genel olarak bariton kurgulu sesler, bariton sesler var. Aralarda bir çıkıyor, tekrar aşağı iniyor, çıkıyor, iniyor. Son derece karar aslında base'e yakın gidiyor her şey. Yağmur gibi yana. Yukarıda başka bir ses. Çok güzel backler yapılmış. Karar seste gene. Geçiyorum. Ama dediğim gibi bütün rapçiler teknik olarak da çok iyi okuyan rapçiler. Ve Beta. Valla Beta'yı uzun süredir dinlemiyorduk. Sesini duymuyorduk. Güzel bir renk gerçekten. Gene hafif ototune var. Gene tonal okumalar var. Aslında hiç tonal gibi gözükmeyen ama çok tonal bir iş. Tabii Server Uraz'dan sonra Beta'nın gelmesi de çok keyifli olmuş açıkçası. Ses renkleri olarak daha koyu bir baritondan biraz daha tizleri olan, daha parlak bir bariton renge geçmek. Yani şey gibi ya. Hani nasıl diyeyim, mavi bir renk var. Fakat sonra o mavi biraz açıp daha sonra biraz koyulaştırıp hep aynı ya sadece bir düz bir mavi dinletmek yerine ardı ardına benzer şeyler dinletmek yerine aynı tonların farklı karakterlerini beslemek çok güzel bir kulak işi. Karar sesine geldi oktav. Ototune var. Bir bemole çıkıyor. Var. Peki şimdi bundan sonra hemen ardından zaten bayağı tonal bir okuma var Beta'da. Ve tahribatı isyan. Gene karar ses.
Ya çok ilginç. Genel olarak hep bunu tutmuşlar. Yani ya beşli ya karar, ya beşli ya karar, ya beşli ya karar gidiyor. Acayip. Boğazlı İstanbul. Tamamen kirli okuyan tabii ki. Zenci. Hepimizi bir lokmada yutuveriyor. Pis boğazlı İstanbul. Onlar bir melodi bulmuşlar. Zamanları törpülüyor. Çözülemeyen gizemli esrar bu. Taşı, toprağı, altın. Eli verdin, kolu kaptı. Ulaşım, eğitim, yargı. Müthişler ya. Gerçekten yani bu birazcık geriye gidelim mi? 3 sene önceye gidelim. Benim geçmişime gidelim tabii ki. Hani ben yıllardır rap dinliyorum. Hiçbir zaman ilk defa yeni rap dinliyor falan değilim. Ama 3 sene önce yani bu kadar ilk defa izlediğim, bu kadar derin izlediğim, analiz şeklinde izlediğim bir döneme gittiğimde 3 yıl önce kanala ilk rap analizi attığım galiba Sagopa Kajmer. Galiba Sagopa Kajmer'di. Çok emin değilim ama ilk Sagopa Kajmer'le başladığımı hatırlıyorum. Ve ilk attığım zaman şeyleri hatırlıyorum böyle her attığımda. İşte yani hocam ne bunların analizini yapıyorsun? Bunların ne bilmem ne. Bunlar müzikten ne anlarlar? Bunlar şundan ne anlar? Senin yaptığını onlar biliyor mu? Gibi böyle vecizeler var. Yemin ediyorum Özgün bunları tişört yapabilirsin. Tişörte yazılır yani. Senin dediğini onlar biliyor mu? Ya bu hakikaten bir efsane. Şimdi o günden bugüne 3 sene sonrasına geldiğimiz zaman görüyoruz ki piyasanın yani müzik dünyasının şu an neredeyse %65'i artık rap değil mi? O zaman hani onlarla uğraşma diyen kitle yerini yavaş yavaş hani onlarla daha fazla dinlesek miye dönüşmeye başladı ama bunu bu şekle getiren sadece şey değil. Nasıl diyeyim size? Toplumun beğeni yargılarının değişmesi değil bence. Bu işi yapanların kendini çok çok geliştirmesi ve her kesime hitap edebilecek beceriler oluşturması. Yani şimdi şunu dinlediğiniz zaman bu 3-4 sene önce dinlediğimde bu kadar büyük bir kompozisyon çıkabileceğini kim düşünebilirdi yani bilmiyorum. Aranızda düşünen varsa helal olsun hiçbir şey demem ama ben düşünemezdim yani. Bu artık bir rap sanatına dönüşmüş durumda. Hakikaten bu olağanüstü iyi bir aranje var. Bunu Şanışer'in yaptığını hatta videonun da onu çektiğini söylüyorlardı. Doğruysa yazın chat arkadaşlar bakalım. Yanlış bir şey de söylemeyeyim. Rap sanatı diyelim buna çünkü çok başarılı. Devam edin daha çok yolumuz var. Paranız olmalı ya da birileri de Gene karar seste oktav. olmalı. Aksaray ya da bir adamınız olmalı. Bayağı kirli okuyor zaten Zenci. Katımız bir de yanımız olmadı. Kumbaramız dolmadı da bununla dolmadın ki metropolde biraz amacın olmalı. Yapıcı olmadın yakacaksın ormana. Beton ormanda hayvan olman. Müthiş. Birden tekrar oktava gidiyor. Sanki böyle beşliğe düşer gibi davranıp tekrar bir oktav. Orman tutsak güzel. O nedenle sürekli coşku, dinamik tutuyor bütün parçayı. Yine morlar yönetenler. Artık ustalık seviyesine geldi bu adamlar ya. Dışı dinozorlar. Orman. Gerçekten geldiler yani. Çok sıradan baştan sona hep aynı giden şeyler yerine ki bu parçanın dışında da Defkan'da da defalarca duyuyorduk yani. Sürekli melodik hareketler. Hiç o kadar dinamik ki yani sürekli aynı şekilde giden bir şey yerine sürekli farklı aksiyonlarla seyirciyi hep uyanık tutuyorlar izleyiciyi. Aslında bir şarkıcı formatı da buydu zaten senelerce. İyi şarkıların formatları da buydu değil mi? Hani bir nakarat vardı, orta bölüm vardı. Temel şarkı mantığı. Rap'e bunlar uygulanıyor sürekli artık. Yani temel dünyadaki müzik teknolojisini, müzik fikrinin bütün özel yönleri yavaş yavaş rap'in içine böyle nüfuz ediliyor her geçen gün ve her nüfuzda da kitlesi büyüyor işte. Müziğin büyüklüğü gelişiyor. Karan sesler. Sokrat geliyor. Bakalım neler yapıyor. Karar sesle devam ediyordu o. Çeviren bir üniversiteliyim ben mezun oldum. Yarattığınız sistem yüzünden bir serseriyim ben mezun oldum. O oktavlar geliyor. Ya da sinemada sana yer göstereyim. Oktav. Sokak başı üniversite ama Gene karar ses. Herkes do üzerine durmaya devam ediyor. Bakalım neler değişecek. başa gelenin ideolojisi neyse o anlatılır her derste. Hafif kirli. Biraz önceki de öyleydi. Farkındaysanız iki kirli ses arda arda gelmeye başladı. Daha koyu renkler bir anda arda arda giderken şimdi tize doğru yolculuk yapan sesler ve daha kirli renkler. Yine baritonlardayız ama. Aynı formüle ya da parasına göre ayrı. Eğitimin üstü nedeni şartlarla sağlamakla aynı. Şanışer başta tonu seçerken herkesin işine katılabileceği bir ton seçmiş. Yoksa
birçok kişi tam kendi performansını ve ses karakterini gösteremeyebilirdi. Kiminin kitap alacak arası yok. Öğretmen atanacak ama arası yok. Milletvekili bir tanıdık. Karar sesle devam ediyoruz. Beni anlamam. Abi içinde böyle distortionlar da var sesin. Uyudu. Geçiyorum. Okuluna gidin. Galaksiler. Yap. Evet, Ozbi. Yani şu işin hakikaten yıldızlarından. Daha önce Ozbi analizi yapmıştık. Başka parçalar söylüyordu. Gene kendi şarkılarıydı. Tam arada kaldığımı hatırlıyorum. Yani onu da söylemiştim o videoyu yaparken. Yani çok iyi mi yapıyor? Acaba bir şey böyle tam ilginç gelmişti bana yaptığı müzik. Yaptığı rap bir ilginç gelmişti. Şimdi burada artık bunun o kadar parlayan bir yıldızı ki müthiş. Neden bugün bu yıldızlar bu kadar? Bir kere ses karakteri, okuyuş şekli tam anlamıyla unik. Tam anlamıyla benzersiz stiller. Çok lezzetli. Hafif rock, köklü bir okuma. Galaksiler, gezegenler. Neyden bu evren? Kirli. Ama orta bir bariton renge oturduğu için her şey. Bir saniye Özgüncüm. Tamam, bundan sonra bakalım Özgün oraya. Hemen bakarız. Bir bariton renk, fakat bu sefer söyleyen bir bariton renge dönüştü. Daha şarkı melodisi oluşturulmuş. Neden sen, neden bir sor? Biz falsetoya yakın. Biz do. Sorulan bir neden ben varım. Nereden geldim ve neden bir insanım? Nasıl oldum, nasıl olduk, nasıl oluyor, nasıl anlam kattık, nasıl oluyor bu kafa neye tapınıyor? Yine doğucu. Beşliğe gelmiş. Wow, fantastik vallahi ya. Beni anlamam da ben. Neyden bu evren? Neyden bu dünya? Neden ben, neden sen, neden bir sorgula? Oktav do. Sorulan bir neden ben varım. Nereden geldim ve nasıl olduk, nasıl oluyor? Beşliğe. Nasıl anlam kattık, nasıl oluyor bu kafa neye tapınıyor? Onu diyecektim. Bu kirli okumanın tuttuğu yerler var. Yani eğer bunu bir bariton renk, konuşma tonlarına yakın yerlerde yaparsa çok daha zor yorulur. Çok daha zor yorulur ve bunu rahatlıkla sahne performanslarında kullanabilir. Yani kirli sesinde kullanılma şekilleri ve stilleri var. O da öyle kullanıyor. Kim kayırıyor asap ne doyuruyor sapatlasak anlatıp her şeyi kavrasak da lan. Anlatmak Ne olağanüstü ya, çok başarılı. mı yasak olabilir ama sadece bir yanıtı yok musun? Oktava gitti. Cevap var. Gene 5-9. 5-8. Çok. Genel olarak bütün rapçilerin kullandığı sistem oldu. Tahribat-ı İsyan'da da gördünüz. Diğerlerinde de gördünüz. Bir beşliğe inip daha sonra tekrar oktava vurduğu zaman o dinamizmi sürekli yaratıyor. Buyurun. Nasıl oluyor bu kafa neye Beşli. tapınıyor? Oktav geliyor. Ve dinamizm geldi tekrar. Yok bir sürü cevap var koş git yanıt ara. Peşine düş mutlaka kanıt ara. Ruhunu demler hep yakıt ara. Kalbini tut ve de buna tanık ara. Hadi nefes Tabii çok iyi sesini kullandığı için bir sürü numarayı çok rahat yapıyor. gör ve de git sanat ara. Sorgula atomları. Işık hızını düşün ve de git kanat ara sonra. Olağanüstü. Çok iyi. Hakikaten herkes zirveyi bulmuş. Uçabildiğin kadar, uçabildiğin kadar. Müthiş bir abi. Yani çok güzel, çok başarılı. Ben çok yakışmış. Uçabildiğin Yani şu an buradan artık koptuk değil mi? Yani hani bu bir rap mi, bir şarkı mı, formatının ne olduğunu karıştıracak hale geldik. Güzel. Cem Yılmaz'ın şovlarına dönmeye başladı hani. Bir süre sonra artık o gülme eşiği kırıldıktan sonra hani diyor ya artık ne yapsanız insanlar ya gülmezler ya şey yapmazlar ama hani genel olarak kaptırır gidersin. Aynen öyle bir şey. Ne kadar zamanın geçtiğini anlamıyoruz. 7,5 dakika geçmiş. bırak kendini. Şimdi kim geliyor bakalım. Deniz Tekin geliyor hemen ardına. Sıralamalara bakıyoruz çocuklar değil mi? O renklerin sıralaması. Başta dedim ya maviler. Şimdi söyleyenler ard arda gelmeye başlıyorlar ve tabii iş yani artık lezzete dönüşüyor buradan sonrası. Türkü tadı geldi. Müzik de içeride aynı. Ben bilmem hiç İlk defa üçlüde duran bir ses geldi. Bugün şu ana kadar neredeyse üçlüde yani do, mi bemol, sol. Üçüncü seste duran hiç kimse gelmemişti başlangıçta. İlk defa Deniz Tekin geliyor. Ben bilmem. Hep 5-8 gördük. 5-8 gördük. Ben bilmem
hiç kendimi korumak zorunda kalmadım. Bilmem, ben bir çocuğu düşünmek zorunda olmadım. Hiç evlendirilmedim. Evlenmedim. Hafif ototune var aslında bunlarda da. Ben bir çocuğu düşünmek zorunda Buralarda değil ama. olmadım. Hiç evlendirilmedim. Evde dayak görmedim. Kendi Sanki hafif var gibi. Olmaya da bilir. Ama küçük sanki. olmadım. Hiç evlendirilmedim. Evde dayak görmedim. Kendi evim Deniz Tekin'in daha önce sesini incelemiştik. Etkileyici tizleri olan bir sesti. Çok aşırı tizler değil ama güçlü renkleri olan bir sesti. kendi odama zorla hapsedilmedim. Sözlerinizi kusmadım. Yurdumdan edilmedim. Yine doğaya geldi. Oktava geldi. Nefretinizle yanmadım. Yakılarak can vermedim. Hiç kardeşim olmadı. Hiç abimden Tamam, akorlar değişti sanki. Bir bakayım şöyle akorlara. Farklı bir tadı da geldi. sözlerinizi kusmadım. Yurdumdan edilmedim. Nefretinizle yanmadım. Yakılarak can vermedim. Hiç kardeşim olmadı. Hiç abimden Akorlar değişmiş. okuldan alınmadım. Ben hiç öldürülmedim. Evet, dram. El kapmaz Ama çok başarılı. Yani öyle bir yerde giriyor ki artı hiç de bağırdığı da yok yani, değil mi? Ne kadar sakince anlatılan kelimeler, anlatım ifadeler, anlatılan duygu çivi gibi. Yani etkisi 1000 ton gücünde yumuşacık kelimeler. Hiç öldürülmedim. Konuşur gibi söylüyor ama çok etkileyici. kapmaz ulan. Ya şarkıcılığın birçok farklı şeklinden biri, yani sözlerin öne çıktığı zaman ne kadar vurucu olabildiğini görüyorsunuz. Yani bir kurşun gibi denize batıyor. O kadar sert ki. Şimdi bundan sonra kim geliyor? Aslında kadına el kap. Sehabe Yes Sensura. Ulan beyinsiz erkeksin ama insan değil. Oktavdan girdi. Aslında o niye layık? Kadına şiddet ait. Ülkede erkek bir de menüste. Kirli, bayağı kirli bir renk. Hafif de kısık. Minibüste evde ya da metrobüste. Taciz şiddeti hiç bitmiyor. Kınamakta falan iş bitmiyor. Adam Hep oktavdan gidiyorlar doğu sesinde. olamadınız bu kalabalığın adamı mı para babalarınız? Beşiktaş'ta 5 tokat 5 hareketler. Cebi dolu diğerin 5 para et. Ama çok file okuma var burada. File okuma sebebiyle de sesin hep tam nasıl diyeyim size, yarı falsettoya dönük. Bu da sesi kısmaya daha çok yol açacak bir formül. Yaşadığın kafa ne insan mısın? Hafif falsetto bu. Ulan insan mısın? İkisinde de var aslında benzer karakterler, benzer sesler. Ve Aspava giriyor tabii. Bunun hemen üstüne böyle bir düzen, ya çok acayip yani. Hakikaten Şanışer olay yaratmış. Yani ne anlamda olay yaratmış? Burada katılan hepsi bence çok başarılılar fakat bunu böyle kurgulamak çok büyük olay. Yani bu iki tane benim deyimimle file rengin, yani tam ses vermeyen, okuyanın üzerine tam sesle çıkan bir Aspava böyle güm diye masaya vurmuş. Ulan insan mısın? Baksanıza. İnsan mısın? İnsan mısın? Hani daha falsetto. Bu hale nasıl gelir insan mısın? Yani. Dönsün başım geri aklımı kaybederek Ya Aspava acayip. Her geçen gün tepeye gidiyor. Ses rengi inanılmaz güzel. Yani kendi bütün çalışmaları çok başarılı. Bu işin içinde de çok güzel tınlamış. Acayip iyi şarkı söylüyorlar ya çocuklar, görmüyor musunuz? Acayip iyi söylüyorlar artık. Ve güzel şeyler söylüyorlar yani. Sadece acayip iyi bir şarkı söylüyorlar. Abi bir sürü şarkıcı var Türkiye'de. Ben burada dünya kadar video yaptım ya. Dünya kadar analiz yaptım. Ne kadar iyi sesler var. Ama çöp söylüyorlar. Çöp sözler söylüyorlar. Çöp şarkılar söylüyorlar. O kadar iyi sesler, çöplerle uğraşıyorlar. Yani nasıl anlatayım? Batağa batmışlar, çıkamıyorlar da. Yani bir yere açılamıyorlar, genişleyemiyorlar. Şu müziğin geleceği nokta gerçekten ucu açık artık. Yani Türkiye'den ithal edilebilecek müzik yaratılma şansı çıktı şu anda. Bilmiyorum ne kadar farkındasınız. Ama bu müzik bir gün ithal edilecek, göreceksiniz. Hep diyorduk ya dünyaya kendimizi nasıl, işte dünyaya neyimize... Ya hani bir de şöyle bir eleştiri var, işte Amerikan köklü müzik. Abi bunu iyi yaptığın zaman sen bunu kendi müziğinmiş gibi gönderirsin yani dışarı. Bak kendi işinmiş gibi gönderirsin dışarı. Çünkü bu artık yapı olarak böyle, ne bileyim, ben hiç dünyada bunun benzerini görmedim yani, çok fazla görmedim. Gören varsa da yazsın yani, bunun gibi 10 tane de vardı da bu adamlar aldılar aynısını yaptılar diyelim. Var mı?
Bence yok. Bu ithal edilebilecek bir işe gidiyor. Gidiyor. Çünkü çok başarılı işler ve çok başarılı sesler geliyor. Her geçen gün geliyor. 3 sene önce ben Aspova'yı hiç bilmiyordum. Ben bilmiyordum. Ama biliyorum artık. Gittikçe geliyor. Diğerleri de öyle. Benim bilmediğim şeyleri daha fazla duymaya başlıyorsunuz. Ben kendimi hani şey yaparak söylüyorum size. Belki çoğunuz hiçbiriniz bilmiyordu. Sadece raple çok sıkı fıkı olanların farkında olduğu şeylerdi. Ama her geçen gün kendini geliştiriyorlar. Yani geçen hani gördüm Aspova'nın sigarayı bırakması bile inanılmaz bir olay. Bütün ekibiyle sigarayı bırakıp biz artık hani daha farklı, daha yani bunun üstüne katmayı planlıyorlar. İşte o zaman burada bütün dinleyen herkes, kendimi hiçbir zaman bir hoca olarak görmedim. Bir arkadaş, bu işte sohbet edebileceğiniz bir arkadaş olarak görmek istiyorum ve öyleyim de. Bunu her bir ileri seviyeye taşıdığınızda inanın bana geriye gitmeyecek bir iş yaratacaksınız ve bu işi ithal edeceksiniz. Göreceksiniz. Ha, buraya yazıyorum. Bak, Türkiye'den çıkılacak ilk ithal edilecek müziklerden biri bu olacak. Hadi bu da tarihin bu köşesine yazdı. Saat kaç? 18.39 9.99/2019. Nefesi, iç sesi, düşerim derinlere dünya. Nefis bir vokal yani, nefis. Dönsün başım gibi aklımı kaybederek rüya. Yani hoşuma giden de bu kadar güzel bir sesin güzel sözler söylemesi yani. Güzel sözler. Buluştuğu şey bu sesin çok güzel. Çok öznel. Çok gerçekten böyle harbiden yumruk vuran sözler söylemeleri. İşte dedim ya, bir sürü şarkıcı dinledik abi. Neler söylüyorlardı, ne saçma sapan şeyler. Nefesim, iç sesim, düşerim derinlere. Çok iyi. Tabii ki efsane geliyor. Defkan. Müthiş. Neyse, söyleyeyim mi söylemeyeyim mi ama çok yakında stüdyo sohbeti geliyor. Nefesim, iç sesim, düşerim derinlere. Karar Ses'te başlıyordu o. Düşerim derinlere. Oktavda bıraktı. Kalktı gelinlere, bir oktav aşağıdan girdi. Gereken senime bastı cigara, kaldırdı geri bütün delileri, kalktı dumana, yattım falaka motherfucker, kapımı yargı burada. Hangi kurala denk cenk için hazırım, karışır her yer. Ya özellikle nefes bıraktığı yerler ve tekrar nefese döndüğü yerler böyle müthiş bir formül yani. Benzer şeyler senelerdir Allame'de de çok vardır, bilmiyorum dikkat ediyor musunuz ama çok güzel yani. Bak, bir yerde bir duruyor. Hangi kurala denk ve sonra glissando ile aşağı geliyor. Of be, vallahi var ya, uçuyor. Sırf şurada dinleyeyim diye bir kere dinledim bunu baştan sona. Bir kere dinledim sadece. Yani bir kere daha, ilk defa burada dinliyorum. Acayip. Öf. Para yemeden yeter artık, dönme teker gibi dost ol yeter, bana geliyorsan dost ol gel. Şanışer. Bilgisayarla yapılmış. Bir kap su ver, çok mu zor? İşte gene Şanışer'in, ya bu acayip bir şey ya. Hakikaten yani bunu yapabilmek günümüz dünyasında çok daha zorlaşmaya başlayacak, yakın zamanda göreceksiniz. Atonel okuma. Yani şiir gibi okuma, bakın. Bak. Bir kap su ver, çok mu zor? Vicdanlı ol be lanet, anlamak istemiyorum. Yani bunu işte notalandırmanız zor olabilir. Diyorsun ama bütün canlar sana bana emanet, lan bir düşün. Soğukta kışta dışarıda tek başına yaşıyorsun, dilini anlayan kimse yok, hep tehlike. Hep Yani sanki yaklaşıyor gibi bir nota ama hayır. felakete affet, kazanamam. Yani bir de hani benim ilgimi çeken şu. Şimdi bu kadar bunu aranje eden tonal kulaklı birinin bu kadar atonal okumayı becermesi. Ben mesela yalvarsam böyle okuyamam yani. O kadar alışmış ki çünkü beynim. Hep böyle tonlara gitmeye çalışırım. Yani bir sese yerleşmeye çalışırım. Demek yani senelerce raple uğraşınca bu böyle bir alışkanlık
Yerleşmiş. Bu aslında şeye benziyor yani, bu davulcuların sağ el sol el koordinasyonları bambaşkadır. Yani sağ el sağ ayak başka vururken sol başka vurur. Onun gibi olmuş. Bir taraf başka bir şey öğrenmiş, bir taraf başka bir şey de öğrenmiş ve birleştiğinde ikisini ayrı ayrı zamanlarda yapabiliyor. Ben yapamam, çok fazla söyleyeyim. Yani bu kadar atonal okuyamam. Atonal. Sadece geçiyorum. Pese indiğinde de tam oluyor. Oktava geldi. Bu kadar güzel bir koyu yere indikten sonra tekrar tavana. Bütün parçanın krokisinde aslında benzer şeyler var. Bir dönem aşağı iniyor, sonra bam diye oktava vuruyor. Aşağı iniyor, bir oktav aşağı, 2 oktav inip tekrar yukarı vuruyor ve sürekli sizde bu uyanma hissi yaratıyor. Çok güzel bir teknik. Gerçekten çok güzel teknik. Bilinçsiz yapılma ihtimali yok. Bilinçsiz yapılma ihtimali yok çocuklar. Çok iyi. Geçiyorum. Nakaratı geçiyorum. Şimdi Sokrat tekrar giriyor. Daha çok şeyi değiştirebiliriz. Gene 5'te. Hayatta inat etme. Hepimiz pes ettik vaktiyle. Ne kadar koyu bir renk ya. Şimdi sık yumruğunu. Sustur şu suskunluğu. Tabii 4-5 ses üst üste binmiş. Unutma kafan atınca nasıl da dimdik durduğunu. Oktav. İçimde nefret gel. Hiçbir şeyi yaşamak kadar Tiyatral olmuş ya bir süre sonra artık. Yani tamamen birçok şey karışmış. Yani rap gibi başlıyor, tonalleşiyor, şarkıcılar giriyor. Sonra tiyatrocular gibi okuyor rapçiler. Karakterlerini çok daha farklı, ses karakterlerini farklı yerlere doğru döndürüyorlar. Tabii tiyatro oyununa da dönüştürmeye başlamışlar. Sokrat ki öyle yapıyor. sana bir dünya yaratamam da elini tutarım elbette. Gittikçe artık bu bir şey gibi, dublaj sanatçılığına dönüştürmüş sanki. Herkes terk etsin seni, sen dünyayı terk etme. Seni yargılamıyorum. Müthiş ya. Acını tam olarak anlamam mümkün Artık bu gördüğünüz gibi yani değil, biliyorum. Kaldıramadığım yükleri bırakıp kendimi müthiş. Agabi. Gördünüz değil mi atonalliği? Sanki dominör. Sol minör mü olduk? Yok hayır do. Çok kazanın asıl sebebi aşırı hız, bu hız bir ebedi his. Evde eşine kız, sokakta kriz, hız. Tam sesi oturmuyor. Bu gerilim yaratıyor gene. Yani do, mi bemol, sol'dan hiçbirine oturmuyor bu ses. Tokatla tepeyi cinse değil de mikse tabii akılsız. Ya, klasik rap'in yapısı kullanılıyor burada. Tam old school stil. Kendinden çalan hırsız, polisten tırs. Ama bunu oktavda falan yapsa bu lezzeti vermez. Peste olması o atonalliği size yediriyor. Kulağınıza çok sert tınlar çünkü öbür türlü de. Ol ister sistem hiç. Yakınlarda böyle bir parça vardı. Şimdi isim vermeyeceğim. Bilmeyin ne olduğunu. Bir de Yani dinlediğim zaman benim kulağımı tırmalıyor bu atonallik. O çok tiz çünkü girdiği yer. Aşırı da tiz değil canım böyle. Ama bu pesliğin çok yukarısında. Daha yukarıda bir ton ve eğer notlara tam tutmazsa o tatsız tınlıyor. Bu klasik rap stili. Ama şöyle düşünün yani bir önceki okumalar dahil Şanışer'in getirdiği nokta, ardından Sokrat ve Agabi. Üst üste gene benzer stiller devam ediyor gördüğünüz gibi. Bir anda bambaşka bir girmiyor. Okuma da değişmiyor aslında. Yapı olarak atonallik çoğunlukta. Bu tek emelimiz saygı torun. Torun ayna ol. Kaygı bol da yol. Tam da bu ya. Bu kadar sakin böyle kavga etmek çok acayip. Tonla yanlışa, gırla doğru. Of. Yüzüne bakamam, yüzüm düştü Miraç giriyor oktav bir sesle. o yerlere. Ayakları Bol autotune. çıplakken gözleri dalar düşlere. Başı önümde çıkıyor. Yok mecal gezinde bak her bir gün üstüne. Kaçamıyor Yani müzik ama güzeldi nakarat değil mi? kovalıyor. Autotune var içinde. Zalimler ele güne ele bakıyor o gözler. Adamının parasını ateşe ver ve de kodu. Tizden okuyor. Babanın egosunu bir yere ser. Sokağa bakanın adını değil, yoksulluğun yetimlerin adını ver. Sanki yüksek bariton gibi bir renk ama
Kirli renk. Zabıtaları seyyara değil, gökdelenlere gönder. Fırtınadan kopur. Bugün bir öncekinden bir sonrasında gördünüz mü? Gene aynı şey yaşanmış. Biraz daha fili okuyan, kirli okuyan, tam falsete yakın okuyan bir sesten sonra keskin bir renk. Aspava'da olduğu gibi. Mert Şenel ne kadar tam sese yakın okuyor. Parlak ve net. Önde. Onda da biraz autotune var. Klip efsane ya. Peste bile autotune var. Ama yani hani autotune'u çıkarsak bayağı önde tınlatan bir ses var. Ve kamufle geliyor. Zaten inanılmaz canlı performansı falan. Savaşçı gibi ya. Çok acayip. Yani o en son konserini izlediğimde arkada davul, bas, gitar, trompetler falan filan, yani onun önünde çıkıp gümbür gümbür söyleyen bir vokal. Duyuyorsunuz değil mi? İşte bu ses rengi ve bu koyuluk, bu önde tınlatma becerisi işte o beceriyle alakalı. Yani arkasında büyük orkestrayla söylemeye alışmış solist sesini burada tutar işte, bakın. 365. Ne kadar keskin, görüyorsunuz değil mi? Bitmiyor gamsız magandası, öde kan parası. Bir kaza bayrama matem düşürür, yürek dağlar acılar. En kirli okuyan bence baştan sona kamufle. Diğerlerine göre en kirli okuyor. Diğerleri falsettoya yakın okuyor. Fakat bu tam kirli okuyor. Yani tam ses. Oktava çıktı. Gene aynı şey oldu gördüğünüz gibi. Orta tonlarda başlayıp bam diye tavana. Uyandınız, ne oluyor falan. Sizin uyumanıza müsaade etmiyor klip. Şarkı. Hiç. Önce emniyet, sonra hoşgörü, sabır, selamet gerekiyor insan. Ufacık bir hata her şeyi karartır, inan yok dönüşü. Yep. Finale geliyoruz galiba. Evet. Parça burada bitiyor. Şimdi 14 dakikanın 15 dakikanın aranjman olarak yapılışı birazcık bu anlattığım analizin içinde yani tabii ki hani bunu kendisi yapan kişilere sormak lazım. Belki onlar bunları ne kadar düşündüler ama gözüken şu ki sürekli sizi uyanık tutmak için her rapçinin partları farklı biçimlerde yaratılmış gördüğünüz gibi. Yani beşliğe düşüp oktav vurma, beşliğe düşüp oktav vurma, zaman zaman içeride şarkıcıların girdiği bölümler ve 15 dakikaya müthiş bir kompozisyon. Belli yani, bu videonun adı da belli zaten. Bu gerçekten susamam rap sanatı. Müthiş. Rap'in geldiği noktanın muhteşem bir örneği. Eğlence için yapılmamış. Ve çok etkileyici. Başka ne diyebilirim? Olağanüstü. Kaç dakika geçti? Sayamadım yani. Hakikaten müthiş. Tebrik ediyorum. Bütün katılanları ve tabii ki Şanışer'i. Olağanüstü bir aranje becerisi. Gerçekten muhteşem. Korkacak herkes sizden ha. İlk başta abi şeyden korktular. Bak söyleyeyim. Bütün müzik piyasası. Çünkü maalesef çoğunluğu çok çöp iş yapıyorlardı. Berbat, uyduruk, saçma nakaratlarla, çocuk şarkılarındaki nakaratlarla müzik yapıyorlardı. Ve bundan para kazanmaya çalışıyorlardı. Fakat dönem bitti. Önce gelip yavaş yavaş, ya aslında söyleyeyim, senelerdir zaten rapçiler her zaman söz üzerine kurgulu bir iş yapıyorlardı. Sözlerine güveniyorlardı. Fakat gittikçe de vokal becerilerini de göstermeye başlayınca birçok şey sayesinde, ister buna teknoloji deyin, ister teknoloji demeyin, ne derseniz deyin. Fakat her geçen gün vokal becerisi yüksekler de gelmeye başladı. Ya bunlar da gelmeye başladı. Yani autotune'u azaltıp gerçek vokal karakteri olanlar da gelmeye başladı. Bunun üstüne hiç kimsenin beklemediği ne geliyor? Yani her geçen gün gelişmeyi görüyoruz. Aranje becerisi de geliyor. Herkes yardımcısı olsun bütün piyasanın. Vallahi yardımcısı olsun. Güzel. Çok güzel abi. Müzik budur işte ya. Dinlediğin zaman hakikaten seni etkiler. Kompozisyon etkiler, yapısı etkiler ve ortaya güzel bir şey çıkar. Bunu dinlersin abi işte. Bunu dinlersin. Ne dersen de, ister ritmi trap olsun, ister rap olsun, ister rock olsun, pop olsun, caz olsun. Tür önemsiz. Yani ister türkü olsun. Hiç fark etmez. Bunu dinlersin abi. İyi düşünülmüş, her şeyi iyi düşünülmüş. Bütün kompozisyonları dinlersin. Bu kompozisyon becerisi. Bunu sadece bir rap olarak adlandırmak bence bu tamam, bu bir rapin sanat hali ama yine de tüm yapılan
müziğin geneline yanlış olur. Genel olarak güzel bir müzik işi. Tebrik ediyoruz.